Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizinle tüm örgülerinizde aklınıza gelebilecek her örgüde kullanabileceğiniz iki şiş bir model çalışacağız. Çok kolay bir model, rahatlıkla yeni başlayan arkadaşlar bile yapabilir. Öncelikle kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Videolarımdan haberdar olabilmeniz için zil butonunu aktif edebilirsiniz. Şimdi benim elimde orta kalınlıkta bir yün var. Bu kar topunun Aksoft ipi arkadaşlar. Yani kalınlığını o şekilde ayarlayabilirsiniz. Çünkü her ipte ya da daha doğrusu yapacağınız model ipin kalınlığına ve inceliğine göre değişebildiğinden dolayı orta kalınlıkta bir yün kullandım. 4 milimetrelik bir şiş var şu an elimde. Şöyle size önden çalıştım ben modeli. Çok kolay, çok rahat yapabileceğiniz bir model. Şu şekilde. Lastik çalışmadım ben burada. İsterseniz lastik çalışıp daha sonrasında örgünün ön yüzünde model kurumuna başlayabiliriz. Şimdi bizim bu modelde ilmek sayımıza gelecek olursak şuraya kadar bakın düz ilmeğimize kadar şurası 8 ilmek ve katları ve modeli tamamlayabilmek için artı 4 ilmek ve 2 tane de kenar ilmeğimizi eklememiz gerekiyor. Bu şekilde ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Lastik çalışmasından sonra örgümüzün ön yüzüne, daha doğrusu ön yüzünden model kurulumuna başlayacağız. Lastikten sonra hangi işlemi yapmanız gerektiğini göstereceğim şimdi. Örgümüzün birinci sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta ve ilk sıramızda tüm ilmeklerimizi düz örerek sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bebek örgülerinde özellikle çok güzel olacak bu model. Yeleklerde bilhassa kullanabilirsiniz. Şal yapabilirsiniz bu modelden. Yetişkin bluzlarında kullanım sağlayabilirsiniz. Çok kolay, rahat ilerleyen, yani kafa karıştırmayan bir model arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Sıramızın sonuna kadar tüm ilmeklerimizi düz örerek devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek örgümüzün arka yüzüne geldik. Şimdi örgümüzün arka yüzünde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeğimizi düz örerek tamamladık. Şimdi 4 tane ters örüyoruz. 2, 3 ve 4. İpim arka tarafta. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane düz. Örgümüzün ikinci sırasında ve arka yüzünde 4 tane düz ile başlayıp 4 düz 4 ters bu şekilde devam ediyoruz. 2 4 düz 2 ters düz, pardon 2 tane 4 tane de ters ilmek. 1 2 3 ve 4. 4 tane ters ilmek. Arka yüzde de bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Kalan ilmeklerimizle düz örüp kenar ilmeğimizle düz örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle göstereyim bakın. Örgümüzün şu an ön yüzündeyiz ve
3. sırasındayız. İlmeklerimizi nasıl görüyorsak aynen o şekilde örüyoruz. 4 tane ters ilmek ve 4 tane düz ilmek. Bu sırayı da bu şekilde ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde tamamlayalım. Sıramızı ön yüzden tamamladık. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Yine ilmeklerimizi nasıl görüyorsak aynen o şekilde öreceğiz. Yani 4 tane düz ilmek ve 4 tane ters ilmek şeklinde. Şimdi örgümüzün 5. sırasındayız ve örgünün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 4 tane ters ilmeğimizi ördük. Şimdi bakın burada düz ilmeklerimizin olduğu bölüme geldik. Şimdi modelimizi artık kurmaya başlayacağız. Şu iki ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. 2 ilmeğimi de çıkardım. Öncelikle arka taraftaki ilmeğimi alıyorum ve ön taraftaki ilmeğimi de geçirdim. Şimdi ikisini tek seferde şöyle ördüm. Bakın ilmeğin yönü değişti. Şimdi 2 tane şöyle arttırma yaptım. İpim arka tarafta ve bunların yönünü değiştirmeden direkt olarak düz ördüm ve devam ediyorum. Aradaki 4 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Düz ilmeklere geldik. 2 ilmeği çıkardım. Şöyle yerlerini değiştirdim. İkisini tek seferde kestim. 1 2 2 tane arttırmadan sonra gelen 2 düz ilmeğimi de bu şekilde kesiyorum. Aradaki 4 tane ters ilmeğimi örüyorum hemen. Düz ilmeklere geldim. İlmeklerimi çıkardım. Şu şekilde yerlerini değiştirdim. İkisini tek seferde kestim. 1 2 İpim arka tarafta. İkisini tek seferde ördüm. Aradaki 4 tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrardan düz ilmeklere geldim. Çıkarttım. Arkadakini önce geçiriyorum. Sonra öndekini de şu şekilde geçirip ikisini tek seferde örüyorum. 1 2 İpim arka tarafta. İkisini düz ördüm ve kestim. 1 2 3 4 ters ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım bakın. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Şimdi burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arka tarafa atıp 4 tane düz örüyorum. Şimdi ön tarafta artırma yaptığımız bölüme geldik. Bakın bir tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi bu artırmaların bir tanesini de ters ördüm. İpimi arka tarafa atıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir tane ters. Şuradaki bölümü çıkıntıyı yapabilmek için bir ters bir düz örmemiz gerekiyor. Aradaki 4 tane düzümü örüyorum. Tekrar geldik bakın. Bir ters, ikinci ters, ipimi arka tarafa attım. Bir düz, bir tane ters. 4 tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir ters, bir ters, ipim arka tarafta bir düz ve bir ters. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Altıncı sıradan da arka yüzden de bu işlemi yaptıktan sonra örgümüzün ön yüzündeyiz ve tüm ilmeklerimizi yeni modele başlarken düz öreceğiz ve sonrasında model kurulumuna başlayacağız yine. Model bu şekilde arkadaşlar.
Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.